Bir gün genç bir adam bir nehrin kenarında oturmuş efkarlı efkarlı nehri seyrediyordu. Tam o sırada yanından geçen bilge bir adam onun bu efkarlı halini görerek yanına doğru yaklaştı ve sordu. Neyin var? Genç adam da derin bir iç çekerek yaptığım her şeyde başarısız hissediyorum. Hep bir eksiklik var. Bir türlü tamamlanamıyorum. Ve bu benim gerçekten canımı çok sıkıyordu. Bilge orada hafif bir gülümsemeyle tebessüm ederek yerden bir çakıl taşı aldı ve nehre doğru fırlattı. Çakıl taşının nehirde sekmini ve sonunda dibe batmasını birlikte seyrettiler ve Bilge genç adama doğru dönüp şu soruyu sordu. Sence bu çakıl taşı nehre zarar verdi mi? Adam şaşkın bir ifadeyle ne münasebet canım, ne alakası var? Küçük bir çakıl taşı nehre ne zarar verebilir? Etkilenmedi bile. Bilge o anda sözü ele aldı. İşte dedi, sen de bu nehir gibisin. Hataların, yanlışların, eksikliklerin o nehre atılan çakıl taşından farksız. Nehrin akışını engellemiyor o çakıl taşları. O yüzden senin hataların ve eksikliklerin de seni engellemiyor ve akışta kalmanı sağlayabilir. Tek yapman gereken kendine biraz daha nazik davranma. İşte bugün tıpkı o bilgenin genç adama yaptığı gibi ben de sizlerle kendine nazik davranmanın sırlarını ve öz şefkati nasıl geliştireceğimizin küçük tiyolarını paylaşacağım. Videonun sonuna kadar geldiğinde artık sen de kendine daha nazik davranan ve öz şefkatin hayatında ne kadar değerli olduğunu fark etmiş bir şekilde yeni hayatına merhaba diyeceksin. Hazırsan başlayalım. Öz şefkat nedir? Öz şefkat öncelikle kendine nazik, anlayışlı ve saygılı bir tutum sergileme becerisidir diyebilirim. İnsan olarak düşmek, hata yapmak, yeniden ayağa kalkmak, bunların hepsi hayatımızda var. Ama gel gelelim ki bunlar gerçekleştiğinde, hata yaptığımızda, düştüğümüzde ya da planladığımızın dışında bir nokta geliştiğinde en acımasız şekilde kendimize davranıyoruz. En ağır eleştirileri kendimize yapıyoruz. Ve işte öz şefkat burada bu döngüyü kırmanın ilk adımı. Öz şefkat kavramının 3 temel unsurunda birincisi kendine nazik olmak. Ve kendine nazik davranmayı seçtiğinde yaptığın hataları artık bir öğrenme fırsatı olarak görmeye başlarsın. Kendine daha nazik davranarak hayatı fırsatlara açık bir şekilde yaşamaya başlarsın. İkincisi ortak insanlık duygusu. Unutma, kimse mükemmel değil. Herkes sadece vitrine oynayıp mükemmelmiş gibi davranıyor. Hani derler ya, dünyada en çok gözyaşı döken insanlar palyaçolardır. Onların ağladığını kimse görmez ama herkes mutlu zanneder. Hani böyle bir metafordan örnekle baktığın zaman etrafındaki kimse mükemmel değil ve sen de mükemmel olmak zorunda değilsin. Mükemmelliyetçilikten kurtulmaya başlamak ve kimsenin mükemmel olmadığını kabul etmek de ortak insanlık duygusudur öz şefkatin içerisinde. Ve üçüncüsü farkındalık. Birilerini suçlamak ya da kendini suçlamak yerine önce o duyguların bir farkına var. Bu duyguları niye hissediyorsun? O duyguların sana yaşattığı hissin yanında anlamlarına bak. Ve kısacası yaşadığın duyguları bir kabullen. Unutma, her duygu gelip geçici ve her duygunun üstesinden gelebilecek kuvvete sahipsin. Bunun bir farkına var. İşte öz şefkatin 3 temel unsuru bunlar. Öz şefkatini eğer geliştirip hayatına entegre etmek istiyorsan. Bak, çok basit, küçük, uygulanabilir adımlar söyleyeyim sana öz şefkati geliştirmek için. Mesela kendine mektup yaz. Basit. Bir arkadaşına yazar gibi kendine mektup yaz. Bir dostuna, yakın bir tanıdığına. Hani ona yazarken böyle duygu ifadeleri, sevgi ifadeleri, nazik, kibar ifadeler kullanırsın ya. Kendine de o şekilde bir mektup yazmayı dene. Ve o mektubu yaz. Ondan sonra bir ay sonra o mektubu oku mesela. Kendine yazdığın bu mektubun içini ne kadar ısıttığını sen de kendi gözlerinde göreceksin. Başka bir yapabileceğin şey olumsuz iç seslerinin farkına var. Ve o olumsuz iç ses konuşmaya başladığında onu susturmak için ya başka bir şeye odaklan, ya bir hobine odaklan, ya sevdiğin bir şeye odaklan ya da o olumsuz iç sesin söylediği şeyin arkasındaki fırsatı görmeye çalış. Unutma, her olumsuzluğun, her problemin arkasında çok büyük bir fırsat vardır. Hatalarını kabul et. Bir diğer adım. Evet, sen insansın. Sonuçta hata yapacaksın ve hata yapmak için bu dünyaya geldin. Hatalarından ders almak için bu dünyaya geldin. Hatalarını kabul et ve aç bir beyaz kağıt, kaleminle birlikte. En sevdiğim şeydir zaten. Bir kalem, bir beyaz kağıt her şeyi değiştirir. Şu zamana kadar yaptığın hataları bir yaz. Ondan sonra da o hataların karşılarına o hatalardan hangi dersleri çıkardığını da yaz. Çünkü ders çıkarmadığın hatalar boşa geçirilmiş zamanlardır. Ve basit bir adım daha, kendinle bağ kur.
Sadece kendine ait bir 5-10 dakika, çok değil, neler hissediyorsun, o gün neler hissettin, hislerini anlamaya çalış ve bu hislerini ayırmaya çalış. İşte iyi hissettiren hislerin, kötü hissettiren hislerin, sadece bunu yapmaya çalış ve kendinle bağ kurmaya çalış. Çünkü en çok acımasız kendine davranıyorsun, en çok kendinden kaçıyorsun. Artık kaçma kendinden ve bu bağı kurmak için çaba sarf etmeye başla. Bunları yaptığında da ne gelişecek biliyor musun hayatında? Birincisi daha az stres, daha fazla huzur. İkincisi daha sağlıklı ve sürdürülebilir ilişkiler. Üçüncüsü yüksek bir özgüven. Ki özgüvenle ilgili senin için çok güzel bir video daha hazırlamıştım. Bu videodan sonrasında kartlara bıraktım. Onu da izlemeni tavsiye ediyorum. Ve dördüncüsü de zorluklarla kolay bir şekilde başa çıkabilme becerisi. Yani öz şefkat hayatının her alanına etki edecek önemli, geliştirmen gereken kavramlardan bir tanesi. Hayatın ne kadar zorlayıcı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün en zengin gördüğün, en başarılı gördüğün insanlardan en fakir gördüğün, ki ekonomik tarafı bu. Bunun birçok farklı açısından örnekler verebilirim ama herkes için hayat zaten çok zor. Çünkü zaten bu dünyaya gelmiş olmak çok zor. Ne bekliyordun ki bu dünyaya geldiğinde? 10. saniyede hemşire, ebe, doktor artık kim seni doğurduysa kıçına tokadı yapıştırdı. Daha 10. saniyede dayak yediğin bir dünyadan ne bekliyordun ki zaten? O yüzden bunun bir farkına var. Bu dünyada zorluklar da var, bu dünyada fırsatlar da var, bu dünyada acı da var, bu dünyada tatlı da var. O yüzden de öz şefkatini geliştirerek kendine daha nazik, daha saygılı bir birey olup biraz önce söylediğim gibi o faydaları sen de yaşayabilirsin. Çünkü sen de böyle bir hayatı hak ediyorsun. Hak ediyorsan bu hayatı almak için çaba göstermelisin. Ve tabii kendine yatırım yapmayı sürdürmek istiyorsan da videonun açıklamalar kısmına daha öncesinde senin için yazdığım Zihinsel Disiplin ve Düşünceleri Pratiğe Dönüştürme Sanatı isimli e-kitabımı hem de ücretsiz bir şekilde indirebilirsin. O linke tıklayıp kendine yatırım yapmaya bugün başla. Aynı zamanda da videonun bu dakikasına kadar geldiysen ve bu video içinde bir yerlere dokunmayı başardıysa beğen butonuna tıklamayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Tabii ki de sevdiğin, değer verdiğin ve senin için anlamlı olan dostlarınla da bu videoyu paylaş. Bir sonraki videoda görüşene kadar da kendine iyi bak.